Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz el açması börek tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu serpiyorum. 1,5 bardak kadar ılık su ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra mutlaka bir 5 dakika kadar masada yoğurmanız gerekiyor. El açması börek yaparken hamurun yoğrulması çok önemli. Hamurumu yoğurma kabında toparladım, masaya aldım. En az bir 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Bu aşamada çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Hamuru biraz yoğurduktan sonra dilerseniz daha güzel kıvam alması için bir 15 dakika kadar buzdolabı poşetinin içerisinde bekletip tekrardan yoğurabilirsiniz. Hamuru yaklaşık bir 5 dakikadır yoğuruyorum. Hamur özlü bir hal aldı. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Daha sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bu hamurdan toplamda 8 adet beze elde ettim. İsterseniz daha küçük bezeler hazırlayıp böreklerinizi o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bezelerimi hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Hiç dinlendirme yapmadan merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açabilirsiniz. Merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Dilerseniz sizler 2 yemek kaşığı kadar tereyağını erittikten sonra yaklaşık 1 bardak kadar sıvı yağ ekleyip yine aynı şekilde bu böreği hazırlayabilirsiniz. Eğer tereyağlı seviyorsanız sıvı yağlı da çok güzel oluyor. Çıtır çıtır çok lezzetli, kat kat tel tel ayrılıyor. Sekiz tane bezemi de açtım. 1 bardak kadar sıvı yağını yanıma aldım. Uygun bir servis tabağına alıyorum. Hamurlarımı tek tek yağlıyorum. Açarken de toplamda 1 bardak sıvı yağ kullandım. Hamuru hem yağladım hem de açtım. Toplam olarak 1 bardak sıvı yağ kullandım. Çok fazla yağ kullanmayın. Fırça yardımı ile hamurların her yerine değecek şekilde sürüyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra 1 saat kadar dinlendiriyorum. İsterseniz bu aşamayı akşamdan hazırlayıp sabah kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Üzerini çok güzel bir şekilde kapattığınız sürece, hava almadığı sürece sabah da kolaylıkla açılıyor. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz.
Hamurlarımı tek tek yağladım. Üzerini kapatıyorum. 1 saat kadar dinlendiriyorum. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra masayı iyice yağladım. Yavaş yavaş açıyorum. Bu aşamaları biraz hızlandırdım. İster istemez video biraz uzun oluyor. Çok fazla uzun olmaması için hem kestim hem de hızlandırdım. Kenarlarından yavaş yavaş çekiştirerek açıyorum. Kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Hamuru yeteri kadar açıyorum. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Katladığımız için zaten arada kayboluyor. Hiç önemli değil. Yeteri kadar açtım. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Hamuru katladım. Katladıktan sonra iç harcı olarak ben köy peyniri kullanıyorum. İç harcını koyup yerleştirdim. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. İlk defa deneyenler için hemen hızlı bir şekilde 1-2 tane daha açıyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına. Hamuru güzel bir şekilde yoğurduğunuz zaman hamur çok kolay bir şekilde açılıyor. Minik minik yırtıklar dışında kesinlikle yırtılmalar da olmuyor. Un güzel olduğu zaman, güzel yoğrulduğu zaman mutlaka güzel açılıyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Sondaki hamurlar çok daha güzel açıldı. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılıyor. Katlıyorum. Katladıktan sonra iç harcını koyup 3'e katlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine çok az süt karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi için. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişirdim. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Çıtır çıtır, kat kat, tel tel oldular. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.